Selamlar herkese, MC Base Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yeni productlarımız hakkında bir video içeriği sizinle paylaşıyor olacağız. Şimdi ilk olarak kendimi tanıtmam gerekirse ben Cansu Çavuşoğlu. Şu anda Elek MCVP OGC olarak 2021 döneminde Isaac Türkiye'de görev yapacağım. Şimdi birazcık daha program detaylarına geçecek olursak bildiğiniz gibi bizim halihazırda 2 adet programımız vardı. Bunlardan biri Global Talent, bir de Global Entrepreneur'dı. Fakat Global Entrepreneur şu anda Global Talent'ın aslında altına girerek birazcık daha sub-product haline geldi. Ve bizim aslında Talent'taki sub-productlarımızdan biri olan Teaching de şu anda tamamen yeni bir ürün haline geldi. Bu sebeple yeni programlarımızın isimleri Global Talent ve Global Teacher olacak. Şimdi birazcık daha bunların incelenme kısımlarına geçecek olursak, şimdi Global Talent'a başlamadan önce hepimizin bildiği gibi biz zaten bölümlerimizi sub-product'lara ayırmış bir şekilde ilerliyorduk. Fakat yeni değişen ürünlerimizle birlikte sub-product tanımı da değişti ve bunun yerine artık Fields alacak. Şimdi Global Talent'ın Fields'larına geldiğimiz zaman burada BA, BD, pazarlama, finans, IT ve mühendislik alanlarından bahsedebiliriz. Aslında burada çok fazla bir değişiklik yok. Şimdi Global Talent'ın birazcık daha incelemeye başladığımızda bizim aslında burada tekrardan insanlara verdiğimiz deneyim yine profesyonel yurt dışında bir iş deneyimi olacak. Süre olarak 6 ile 78 hafta arasında olan bir skalaya sahip olacak. Çalışma saatlerine geldiğimiz zaman minimum olarak haftada 35 saat ve maksimum olarak haftada 45 saat olmak üzere çalışma saatlerine sahip. Minimum yararlarına geldiğimiz zaman 6 ile 8 hafta arasında olan fırsatlar için burada projelerin aslında ilklere sağlaması gereken ya maaş olması gerekiyor ya da konaklama olması gerekiyor. Bunlardan ya ikisinden birini sağlamak zorunda. Ama 8 hafta ve üzeri olan süreye sahip olan projeler için kesinlikle ama kesinlikle bir maaş sağlanması gerekiyor. Şimdi süreç tiplerine geldiğimiz zaman kısa, orta ve uzun dönem olmak üzere artık bizim 3 tane farklı aralıklarda süreye sahip projelerimiz olacak. Kısa dönemli olan deneyimlerimiz 6 ile 12 hafta arasında olacak ve buradaki genç hedef olarak da aslında mezun olmamış öğrenciler ve yaş kısmı olarak da 19-21 arası olarak gösterilmiş. Orta uzunluktaki deneyimlerimize geldiğimiz zaman bunlar 13 ile 26 hafta arasında gerçekleşecek ve buradaki aslında bizim genç hedefimiz de mezun olmamış ve mezun olmuş kişiler arasında olacak. Long term yani uzun dönemli fırsatlarımıza geldiğimiz zaman bunlar da 27 ile 78 hafta arasında gerçekleşecek. Genç hedef olarak da burada aslında mezun olmuş ve birazcık daha yüksek lisans seviyesinde olan kişiler için olduğunu söyleyebiliriz. Global Talent'ın partner hedeflerine gelindiği zaman da burada uluslararası firmalar, küçük ya da orta büyüklükteki girişimler, startuplar, incubator yani aslında iş geliştirme merkezleri olarak bunu söyleyebiliriz. Accelerator yani bunun için de aslında birazcık daha hızlandırıcı merkezler yani mentorluk sistemleri gibi şeylerden bahsedebiliriz. Dil kurumları ve NGO'lar yine burada bizim partner hedeflerimiz olacak. Bu kısmı geçmeden önce belirtmem gereken şeylerden biri de aslında buradaki süre tiplerinde yer alan yaş sınırlamaları. Bunlar aslında tamamen sizin için yönlendirilmiş olan tavsiyeler. Bunların hiçbiri sizi aslında sınırlandırmaması gerekiyor. Buradaki yaş sınırlamaları tamamen önceki dönemlerde yapılan eşleşmelerin datalarına göre belirlenmiş olan bir skala olduğunu söyleyebilirim. Global Talent'ın değer teklifine geldiğimiz zaman aslında burada çok fazla değişen bir şey yok. Yani önceki product'ımız ile aynı şeyleri taşıyor. Yani yine aynı şekilde kendini ve kariyerini geliştirmek isteyen genç insanlar için yurt dışında profesyonel bir iş deneyimi olduğundan bahsedebilirim. Diğer kısma geçecek olursak sahip oldukları skill'leri ve bilgileri aslında pratik edebilecekleri bir ortamda uygulamalarına çok elverişli olan bir program. Aslında burada kişi uluslararası bir ortamda bulunduğundan dolayı hem yeni kültürler içerisinde hem de farklı endüstriler içerisinde çalışma imkanına sahip olmuş oluyor. Aynı şekilde biz aslında kişinin buradaki liderlik özelliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz. Bir taraftan Isaac burada seçilme aşamasında kişiye zaten bir destek sağlıyor. Yani open olduktan itibaren approve kısmında olan süreçte zaten kişilere atanmış olan menajerler sayesinde biz bu desteği kişilere sağlamış oluyoruz. Aynı zamanda seçim aşamasından sonra kişiye bir de desteği sağlıyoruz verdiğimiz belgelerle birlikte. Ve bunun akabinde kişi realize olduğu zaman sağlanması gereken standartları da check ederek iyi bir deneyim vaat ediyoruz. Ve son olarak da fırsata göre kişiye bir maaş ya da konaklama imkanı sağlıyoruz. Peki ben Global Talent için nasıl profiller bulmalıyım? Aslında burada kimlere etmeliyim? Birazcık da bundan bahsedelim. Bizim buradaki hedef profillerimiz aslında yine GE ve GT'den çok da farklı değil. Yine yurt dışında profesyonel iş deneyimi almak isteyen genç insanlar aslında.
Bunların background kısımlarına bakacak olursak zaten şu anda Opportunity portalımız isaac.org'a da girdiğinizde yine background kısmında bulabileceğiniz bütün backgroundlar şu anda burada var. Yani accounting'den tourism and hotel management kısmına kadar. Yine aynı şekilde bunlarda da bir değişiklik yok. Eğitim seviyeleri kısmına geldiğimiz zaman burada ilklere bizim teklif edeceğimiz aslında duration'a fokus almak yerine burada fokus alınması gereken kısım sizin marketinizdeki aslında gençlerin ihtiyacı ne? Burada aslında demek istediğim bir önceki sayfalara da geldiğimiz zaman belki de short term kısmına uygun olan bir VP'nin ilgisini orta süreli olan deneyimler ya da uzun süreli olan deneyimler ilgisini çekebilir ya da o kişinin ihtiyacı bu olabilir. Bu sebeple sizin aslında burada odaklanmanız gereken şeylerden birisi marketinizin ihtiyacı olacak. Deneyim kısmına geldiğimiz zaman tabii ki de projenin süresine, alanına ya da background'a bağlı olarak burada farklı deneyim seviyeleri istenebilir. Burada aslında 2 tane senaryodan bahsedebiliriz. Bunlardan biri de örnek vermem gerekirse mühendislik alanında okuyan biri eğer bir marketing projesine başlamak isterse burada en azından bu kişinin marketing alanıyla alakalı bir tecrübesinin bulunması gerekiyor. Bir diğer senaryo ise uzun dönemli projelerin iş deneyimine daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz. Global Teacher kısmına geldiğimiz zaman buradaki field'ımız da aslında bizim teaching olacak ama önceki dönemlerde olduğu gibi sadece İngilizce öğretmenliği alanında değil, farklı dil seçenekleri olabilir, burada matematik olabilir, fen olabilir, spor, resim, müzik gibi değişik alanlarda da yani tamamen aslında öğretmenlik üzerine olabilecek olan projelerden bahsedebiliriz. Bunun birazcık daha detay kısmına geçtiğimiz zaman deneyim olarak burada yine vaat edilen tabii ki de yurt dışında profesyonel bir iş deneyimi. Süre olarak 9 ile 78 hafta arasında olacak. Çalışma saatleri olarak minimum haftada 35 saat, maksimum 45 saat olduğundan bahsedebiliriz. Minimum yararları ise buradaki aslında bütün Global Teacher projelerin hepsinde bir maaş olması gerekiyor. Bunun sebebi de daha önceden bahsettiğimiz gibi 8 hafta ve üzeri süreye sahip olan projelerin hepsinde maaş sağlanması zorunlu. Şimdi süre tiplerine geldiğimiz zaman kısa dönemli olanlar 9 ile 12 hafta arasında gerçekleşecek. Buradaki yine genç hedef olarak mezun olmamış öğrenciler gösterilmiş. Orta süreli olan deneyimlere geldiğimiz zaman bunlar 13 ile 26 hafta arasında gerçekleşecek. Genç hedef olarak da burada mezun olmamış ve mezun olmuş kişiler olarak yine tekrardan gösterilmiş. Uzun dönemli olan deneyimlere geldiğimiz zaman ise 27 ile 78 hafta arasında olacak ve genç hedef olarak mezun olmuş ve yüksek lisans seviyesine uygun kişiler için olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki yine partner hedeflerine gelindiği zaman da yine dil kurumları ve NGO'lar burada önemli olacak. Şimdi burada bazı kafa karışıklıklarını gidermek için çünkü Global Teacher da aslında bir teaching projesi ve Global Volunteer'ın da birçok teaching projesi var. Peki biz bunların ikisinin arasındaki yani çizgiyi nasıl çekebiliriz? Unutulması gereken şeylerden biri GV'nin öğretmenlik içeren bir sosyal proje olması. Yani aslında burada bir profesyonel bir öğretmenlik işi olmaması. Bu aslında ikisinin arasındaki çizgiyi çok net belirleyebilecek olan şeylerden ilki. Süre kısmına gelecek olursak GV 6 ile 8 hafta arasında gerçekleşebiliyor. Global Teacher ise 9 ile 78 hafta arasında gerçekleşebiliyor. Minimum çalışma saatlerine geldiğimiz zaman bu GV için haftalık 25 saat, Global Teacher için ise haftalık 35 saat olmak üzere farklılık gösteriyor. Şimdi Global Teacher için biz değer tekliflerine geldiğimiz zaman aslında Global Talent ile aşağı yukarı aynı şeyler. Değer tekliflerinden ilk kişinin aslında burada var olan beceri ve bilgilerini yine pratik yapabileceği bir ortamda kullanabilmesi, aynı zamanda international bir ortamda bulunması, yeni kültürler ve endüstrilerin içerisinde olması. Burada yine liderlik gelişiminden bahsedebiliriz. Aynı zamanda kişinin seçilmeden önce ve seçildikten sonraki süreçlerinde yine ailenin ona destek sağlayacağından söz edebiliriz. Ve EP'ye sağlanacak olan maaş burada kişiye finansal açıdan da bir destek olacaktır. Ve unutmuyoruz ki Global Teacher projeleri 8 haftanın üzerinde olduğu için hepsinde maaş imkanı var. Peki ben Global Teacher için kimlere etki edebilirim, hangi profillere ulaşabilirim? Birazcık da bundan bahsedeceğiz. Burada aslında GT Teaching'teki olan profillerde yine çok bir farkı yok. Kendilerini yurt dışında geliştirmek isteyen genç öğretmenler için olan bir proje aslında. Background kısmına geldiğimiz zaman dil öğretmenliği, yabancı dil ve edebiyatı, dil bilimi, anaokulu öğretmenliği, beden eğitimi öğretmenliği gibi aslında burada birçok farklı öğretmenlik çeşitlerinden bahsedebiliriz. Fakat burada bahsetmem gereken şeylerden biri de şu, özellikle dil öğretmenliği projelerinde örneğin bir Almanca öğretmenliği projesi var ve sizin de elinizde ana dili Almanca olan bir EAP'niz var. Bu EAP eğer dilerse bu projeye başvurabilir. Tabii ki de bu projeden kabul alıp almayacağı projenin kriterlerine göre değişiklik gösterebilecek bir şeydir.
Fakat ana dili bu olduğu için burada başvurma imkanı var. Fakat unutulmaması gereken şey, dil kurumlarının tabii ki de bu alanı okumuş ya da bu alanda deneyimi olan kişilere öncelik vereceğini söyleyebilirim. Eğitim seviyelerine geldiğimiz zaman yine daha önceden de bahsettiğimiz gibi sizin burada İP teklif edeceğiniz duration'lardan ziyade sizin marketinizdeki gençlerin ihtiyacı olan deneyim tipi yine burada fokus almamız gereken şeylerden biri olacak. Deneyim kısmına geldiğimiz zaman buradaki duration tiplerine göre istenilecek olan deneyim seviyeleri tabii ki de farklı olacaktır. Eğer burada örnek vermem gerekirse, eğer bir EP Global Teacher'ın uzun dönemli olan bir projesine başvurmak istiyorsa ama eğer herhangi bir teaching alanında bir deneyim yoksa, o zaman burada en azından bu alanla ilgili olan bir deneyim bu kişiden istenebilir. Bu videomuzda ise yeni productlarımız olan Global Talent ve Global Teacher'ın detaylarından, değer tekniklerinden ve kimlere hitap etmeniz gerektiğinden bahsettim. Umarım sizin için anlaşılabilir ve faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.